Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi bu videomuz şöyle, bir ustamıza ait iki tesbih var. Ondan sonra da sipariş bir tesbih var. Ondan sonra da benim tavsiye edeceğim böyle malzemeler arasında bulduğum güzel bir tesbih var. Onu göstereceğim. Şimdi bu kukamız arkadaşlar şöyle Ahmet Ocakbaşı Usta'ya ait kendi el işçiliği, kendi tarzı, şöyle basic tarzda arkadaşlar bir çalışma yapmış. Tespihimize bakalım. İnce delik bu arada. 9'a 13. 9'a 13 basic tarzı ince bir çalışma yapmış arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şöyle imzasını da gösterelim. Ustamızın kendi imzası. Tespihi şöyle baştan bir göstereyim size. Bizim modeller alışık olduğunuz için ustanın kendi modelini de görün. Evet, bu ustamızın kendi modeli. Öbür türlü bizim modelleri de yapıyor ustamız. Eline sağlık. Bu da onun kendi modeli arkadaşlar. Kukamız böyle ince delikli basic kesim bir tesbih. Basic de diyorlar. Biz buna arpa da diyoruz arkadaşlar. 9'a 13 ölçülerinde güzel bir tesbih. Şimdi bu sahipsiz alacak arkadaşlar hayırlı olsun diyelim. Şöyle bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ustamıza ait bir işçilik daha var ama malzeme bizim, bu malzemenin kodunu hatırlamıyorum arkadaşlar. B1 miydi, B8 miydi? İnanın hatırlamıyorum. Buğulu zar renginde. Yine şöyle detay göstereyim ben size. Ustamızın kendi imzasıyla, kendi işçiliğiyle, hassas işçilik bu arada arkadaşlar, özenerek yapılmış bir tesbih. Bu tesbihimiz yine kalın delik. Ondan sonra detaylara bakıyoruz. Düz ağzı yumurta kesim yapmış arkadaşlar. Kaça kaç? 8.5'a 9'a yakın 12.80 gibi. Yani 8.80'e 12.80 gibi düşünebilirsiniz. Şöyle detaylara bakalım. Ustamızın kendi imamesi. Şöyle taneleri bir göstereyim size. İnce delik çalışmış. Çünkü onların tarzı bu. Kendi modelleri, kendi tarzları. Malzeme sertleşmiş. Çıtır çıtır olmuş. Çok güzel bir malzeme. Evet. Almak isteyen arkadaşa hayırlı olsun diyelim şimdiden. Evet. Şimdi bir tane de şöyle bir durum var arkadaşlar. Yine bir sipariş bu. Arkadaşımız yaptırdı bize. Y7K malzemeden yaptırdı. Malzememizin şöyle iç renklerine falan bir bakalım. İç renkler bu arkadaşlar. Dışı ateşi, bakın şuradan da görebilirsiniz bazı taneler ateşi. Bunlar böyle ateşi tona dönecek bir yeşil malzeme aslında. Şimdi şöyle bir durum var. Burada farklı bir durum var. Abimiz listesine bakıyorum. Ne derler ona? Ölçüsüne bakıyorum. 10'a 7. Eni 10'u, boyu 7. Biz önce en hesaplıyoruz, sonra boy hesaplıyoruz arkadaşlar. 10'a 7 yapılmış bir tesbih. Ama siparişimizde bakıyoruz 10'a 7 kapsül kesim gözüküyor. Ustamız kesme yapmış. Sebebi ne bilmiyorum. Sonradan abi değiştirdi mi, değiştirmedi mi? Listeyi biz değiştirmeyi mi unuttuk? Onu bilmiyorum. Yoksa abi gerçekten siparişini değiştirmediği halde siparişi usta yanlış anlayıp bu şekilde mi yaptı? Bilmiyoruz. Bu tespihimizi yine tanıtımını yaptıktan sonra normalde gelmesi gereken ürüne benzer bir ürün buldum. Onu size göstereyim dedim. Eski bir ürün. Hem böylece de onu size tanıtmış olurum. Şöyle bu tespihimize bir bakalım. Y7K kırık imame çalıştık arkadaşlar. Şöyle kalın delik tabii ki. Ondan sonra 7'ye 10 kesme model arkadaşlar. Şöyle. Yani Black Boy diyebileceğimiz bir ürün. Şöyle göstereyim. Çok da çekemiyorum tabii ki. Güzel bir tesbih arkadaşlar. Şöyle. Rengi çok iyi. Çok siyah gözüküyor. Şimdi bunu böyle bırakıp durumu bununla tamamlamaya çalışacağım. Göstereceğim tespihle. Normalde tespihimiz bu kesime yakın bir kesim gelmesini bekliyorduk.
Kapsül kesim istemişti abimiz. Çünkü resim de atmıştı. Tabi sonradan değiştirmediyse. Biz listede değiştirmediğimiz için belki arkadaş biliyordur ama benim haberim yok. Bilmiyorum. Şimdi kıyaslama yapacağız. Çünkü ayrı bir detay daha gördüm burada. Bunu 7-10 kapsül kesim bu kesime çevirecek olursak bakın şöyle düşünün. Şu uçları da gidecek arkadaşlar. Şu sağı da solu da biraz alınacağı için bu bayağı küçülecek. Bunu düşündüğümüzde düşünün. Şöyle sağını şu kadarcık alsak şu kadarcık almamız lazım en azından. Burayı da bu kadar alındığımızda ortada bunun kadar bir pay kalıyor ancak. Yani 2,5 milim kadar bir pay kalıyor. Ve tesbih çok tuhaf bir görünüme girecek diye düşünüyorum. Yani sırtı şöyle bir şey olacak. Şu genişlikte bir şey olacak. Kapsül yaptığımızda. Ama kesme bu modele çok daha yakışmış. Çok daha güzel olmuş. Şimdi abimiz seyrediyorsa eğer siparişte bir sıkıntı yoksa bunu tavsiye ederim. Ama abi arayıp değiştirdiyse benim haberim olmamayabilir. Arayıp değiştirdiyse onu bilmiyorum. Değiştirmediyse bu modeli tavsiye ediyorum abi. Ama istersen yine de sana bu modele çeviririm. Fakat tespihin bayağı küçülüp böyle şey gözükecek. Görsel olarak küçülecek. Boyu aynı olur ama görsel olarak küçülecek bir tesbih. Yani çekiminde ne kadar lezzet alırsın bilmiyorum. Açıkçası bundan daha çok lezzet alırsın. Onu söyleyeyim. Evet, bunu söyleyeyim. Yine abiye kalmış. Abi derse hayır ben kapsül istiyorum. Biz kapsülü yapacağız. Bunda sorun yok. Şimdi bu tespihi niye çıkardım? Hem modele örnek olsun diye çıkardım. Hem de bu tespihi dedim ki çıkartmışken abilerime göstereyim. Belki biri ister. Şimdi bu malzememiz renk almış, eskimiş. Eski bir malzeme arkadaşlar. Evet. Eski bir malzeme. Neden tanıtıyorum? Dedim ki bunu da göstereyim. Belki abilerimiz alır satayım. Çünkü biraz uygun vereceğim. Nedenini de söyleyeyim size. Bunu zaten kaldırmıştım burada. İki tanesinde pardon 3 tanesinde çatlak var. 2 tanesinin tane ucunda. Bir tanesinin gövdesinde çatlak var. O yüzden ben bunu ayırmıştım. Ama tesbih bildiğin Osmanlı'ya dönmüş. Bunun ilk rengini belki siz tahmin edebilirsiniz. O arada tahmin edebilirsiniz. Ben çatlağı bulmaya çalışıyorum. Bakın. Evet burada şöyle bir çatlak var arkadaşlar. Bu tesbih çekimine engel değil. Hiçbir sıkıntı yok. Çok memnun olmadığınız bir şey olursa o 3 çatlağı da isterseniz çıkartırsınız. Tesbihinizi dizersiniz. Öyle çekersiniz. Bu tesbihin değeri var arkadaşlar. Çünkü değeri var. Eskimiş bir tesbih ama hiç çekilmemiş bir tesbih. Bu tesbihin ilk rengi turkuaz arkadaşlar. Turkuaz renkte bir tesbihin bu renge gelmesi epey zamanınızı alabilir. Bu hazır gelmiş ve hiç çekilmemiş arkadaşlar. Evet, hiç çekilmemiş. Bu haliyle kullanırım derseniz ben sadece şu çatlaklardan dolayı biraz indirim yaparım. Eski mal fiyatına vermem. Yani bu eski tesbih olduğu için eski tesbih fiyatına giriyor. Normalde biraz yeni yaptırdığınızda, sıfır yaptırdığınızdaki fiyatla arasında fark oluyor. Çünkü beklemiş, eskimiş, renk almış. O biraz farklı fiyata satıyoruz. Ondan da para kazanalım. Ben açıkça söylüyorum arkadaşlar. Böyle eskimiş, bekletmişiz, eskitmişiz, burada durmuş. Bırakın da ondan bir 2 kuruş kazanalım arkadaşlar. Öyle değil mi? Ayıp değil ya. Evet. Bunları söylüyoruz. Açık açık söylüyoruz. Evet. Dediğim gibi turkuaz tondaydı. Merak ediyorsanız ölçüsünü söylüyorum. 9 gibi arkadaşlar. 8.80 olabilir. Evet. 9.80. 8.80 ile 9.80 gibi düşünün. Tespihimiz bu. Yani bunlar hakkında bu tespih hakkında modifiye işlemleri falan da düşünebiliriz arkadaşlar eğer satılmazsa. Bir de şöyle bir şey yapabilirim. Bu malzemeyi alan arkadaşa bu malzemenin bu renginde şey verebilirim. Yani bir iki parça verelim. Yani öbür gün tespihin tanelerini yaptırmak isterse diye öyle bir parça da verebilirim. O güzelliği de yapabilirim arkadaşlar. Çekilmemiş. Bak az önce hiç çekilmiyordu. Çünkü vitrinde durmasının da etkisi var. Durdukça yüzeyinde şey oluyor arkadaşlar. Böyle biraz
matlaşma oluyor. Çekilince hemen canlanıyor. Tabii çok uzun süre durduğu için onu kastediyorum. Yoksa tespihini bir gün çek, 2 gün çek, 3. gün matlaşacak. Öyle bir şey yok tabii ki. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.